Şimdi orada tabii bu yani Abdülhamit konusu biliyorsun son zamanlarda özellikle çok gündeme gelen bir konu oldu. Tabii biz Abdülhamit'i çok uzun bir süre kendisi olarak değil 1909'dan sonra yani tahttan indirilmesinden sonra İttihatçıların ve erken cumhuriyetin onu resmettiği biçimde tanıdık. Bu da çok gerçekçi bir tablo değil. Yani kesin yani bakacak olursanız sonunda Abdülhamit gerçekten bir kere çok kötü şartlardaki bir imparatorluğu yani 1878'de yani diyeceksiniz ki 1876'da yani Osmanlı-Rus Savaşı'na giden yolda iktidarda oydu ama yani pratikte iktidar değildi henüz. Yani sonunda yani 1878'de kucağında çok kötü şartlar altında bir imparatorluk bulmuştu. Yani bakacak olursanız o dönemin koşulları altında yani böyle bir yapıyı Osmanlı'nın yani böyle merkezi topraklar olarak kabul ettiği topraklarda büyük bir kayıp yaşamadan yani Osmanlı toprak kaybetmedi mi Abdülhamit döneminde? Çok işte Mısır İngiliz işgali altına girdi, Tunus Fransız işgali altına girdi. Yani bakacak olursanız işte Kıbrıs adası ile ilgili anlaşma onun döneminde imzalandı. Berlin Kongresi Abdülhamit'in yönetimi altında oldu ama bakacak olursanız yani Abdülhamit 1878'den sonra imparatorluğun ana topraklarını yani zaten işte İngiliz onları bir arada tutmayı başardı. Bu çok zor bir işti ve gerçekten yani önemli bir anlamda bir ustalıklı dış politika gerektiriyordu. Bir kere bunu yaptı 30 sene süresiyle ve mesela 1908'de bile Abdülhamit Bulgaristan çok büyük bir tehdit olarak ortaya çıktığı için Bulgaristan'ı çevreleyecek bir Balkan ittifakını sonuçlandırmak üzereydi. Ve bunun yapılmamasının acısını biz Balkan Harbi'nde 1912-13'te çok çektik. Yani bunu uzun vadeli olarak görebilmiş olan bir insandı. Birçok politikası yani mesela Pan-İslamizm politikası da pratikte hayata geçirmeye çalıştığı bir politikadan ziyade bir dış politika aletiydi. Evet. Yani bir anlamda İngilizlere, Fransızlara, Ruslara yani büyük çapta Müslüman nüfusa sahip olan Avrupa imparatorluklarına diyordu ki yani siz bana Ermeni reformu konusunda, Makedonya reformu konusunda biraz daha sıkıştırırsanız beni ben de bu kartı oynarım size karşılığında. Yani çok aslında akılcı dış politikalar geliştiren imparatorluğun İç politika alanında da imparatorluğun yani Osmanlılık siyasetini yeniden tanımlayarak imparatorluğun en azından Müslüman unsurunu bir arada tutmaya muvaffak olan bir insan. İktisadi açıdan bakacak olursanız tabii yani Muharrem Kararnamesi yayınlanıyor 1881'de Duyun Umumiye kuruluyor ama o Abdülhamit'in suçu olan bir iş değil. Ve gerçekten de mali bir disiplin geliyor imparatorluğa ve onun yanında yani unutmayalım Abdülhamit'in iktidarının 2/3'ü modern tarihin gördüğü en büyük fiyat deflasyonunun yaşandığı dönem. Yani buna rağmen Osmanlı ekonomisi düzenli büyüyor bu dönemde. Yani halkın sevgisi büyük oranda ondan yani halkta bir refah artışı var. Tabii yani ekonomi bir anlamda büyüyor. Büyük altyapı projeleri işte Konya Sulama Projesi gibi projeler yapılıyor. Demiryolu projelerinin bir kısmı geliştiriliyor. Bu tarz bilgileri daha fazla ve daha detaylı olarak isteyenler kanalımıza abone olabilirler.